Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Artık Işıl'ın gerçek yüzü ortaya çıksın diyenler beğen butonuna basmayı unutmasın. Sayımızı görelim. Ayrıca yorumlar kısmına dizide en sevdiğiniz karakteri ve yeni bölümle ilgili beklentilerinizi yazmayı unutmayın. Sizlerle sohbet etmek her zamanki gibi çok keyifli. Şimdi hazırsanız 100. bölüme dair bomba detaylarla dolu analizimize başlıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Kızılcık Şerbeti tam 100. bölümüne ulaştı. Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran bu yapım her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Reytinglerdeki istikrarlı yükseliş dizinin kalitesini ve seyirciyle olan bağını net bir şekilde gösteriyor. 100. bölüm ise adeta bir dönüm noktası olacak. Çünkü bu bölümde öyle gelişmeler yaşanacak ki karakterler arasındaki tüm dengeler değişecek. Şimdi sırayla bizi nelerin beklediğine detaylıca bakalım. İlk konumuz elbette ki Fatih ve Defne meselesi. Daha önce analizlerimde sizlere söylemiştim. Fatih aslında Defne'ye karşı hiçbir şey hissetmiyor ve onu hayatına dahil etmeye niyeti yok. Bu durum yeni bölümde net bir şekilde ortaya çıkacak. Defne'nin kendini Fatih'e adaması ve onunla ciddi bir ilişki beklentisi içinde olması, Fatih'in ise Doğa'ya karşı sevgisi ve bağlılığının olması bu ilişkinin zaten yürümesini imkansız kılıyor. Ancak tam her şey çözülecek gibi olurken Doğa'nın Fatih ve Defne'yi birlikte yakalaması olayların seyrini değiştiriyor. Doğa yaşadığı hayal kırıklıkları nedeniyle Fatih'i dinlemek bile istemeyecek. Bu süreçte Fatih çaresizlik içinde kalacak ve geçmişte yaptığı hataların sonuçlarıyla yüzleşecek. Kendisine güvenmeyen Doğa'nın kalbini tekrar kazanmak için ciddi adımlar atmak zorunda kalacak. Bu noktada devreye Ömer giriyor. Yeğeni Fatih'in yanında olacak, onu destekleyecek. Ancak Ömer'in bu desteği Fatih'i ne kadar kurtarır orası meçhul. Çünkü Doğa bu defa kararında çok daha kararlı olacak. Defne cephesine geldiğimizde ise durum farklı. Defne geri adım atmayacak. Hatta aksine daha da ileriye gidecek. Özellikle Işıl'ın Defne'ye olan desteği bu süreci daha da körükleyecek. İkilinin işbirliği sadece Fatih ve Doğa ilişkisinin değil, Ünal ailesinin de huzurunu bozacak gibi görünüyor. Çünkü Işıl da her geçen bölümde daha fazla güç kazanmaya başlıyor. Bu da bizi doğrudan Işıl meselesine götürüyor. Işıl dizinin en çok tartışılan karakterlerinden biri haline geldi. Bazı izleyiciler onun entrikalarını heyecan verici bulurken bazıları artık gerçek yüzünün ortaya çıkmasını istiyor. Özellikle son bölümdeki gelişmelerden sonra Işıl Ünal ailesindeki konumunu sağlamlaştırdı. Evde adeta söz sahibi haline geldi. Ancak son sahnede Abdullah'ın Mustafa'ya sarılması Işıl'ı fazlasıyla rahatsız etti. Çünkü onun asıl amacı Abdullah'ı ailesinden koparmak ve evdeki otoritesini güçlendirmek. Yeni bölümde Işıl'ın planları daha da karanlık bir hal alacak. Abdullah ile çocuklarının arasına nifak tohumları ekmeye çalışacak. Ancak bu planlar ters tepecek. Çünkü Işıl'ın iç yüzünü ilk fark eden kişi Firaz olacak. Firaz'ın bu süreçte Işıl'ı gizlice izleyip onun bazı sırlarını ortaya çıkaracağına inanıyorum. Özellikle Nursema'nın yaşadığı travmaların ardından Firaz'ın daha dikkatli ve korumacı bir tutum içinde olması da bu ihtimali güçlendiriyor. Işıl'ın sonu yavaş yavaş geliyor diyebiliriz. Ve şimdi geldik dizimizin bomba gelişmesine. Kızılcık Şerbeti'ne yepyeni bir karakter dahil oluyor. Evet, yanlış duymadınız. Işıl'ın eski sevgilisi Leo Hollanda'dan çıkıp geliyor ve bu karaktere şarkıcı Murat Balcı hayat verecek. Bu gelişmeyle birlikte Işıl'ın geçmişiyle ilgili yepyeni sırlar ortaya çıkabilir. Özellikle bu adamın gelişi Ünal ailesinin düzenini tamamen alt üst edebilir. Leo karakteri dizide tansiyonu fazlasıyla yükseltecek. Işıl'ın zaten kurduğu planlar yetmiyormuş gibi şimdi bir de geçmişten gelen bu adamla yüzleşmesi işleri iyice karıştıracak. Yeni bölümde Işıl'ın köşeye sıkıştığını görmemiz mümkün. Bu arada sezon finaline giderken büyük bir ayrılık yaşanmayacağı da netleşti. Sadece Şebnem Bozoklu ve Rahimcan Kapkap'ın hikayeye veda edeceği konuşuluyor. Yani final öncesi fırtına çok sert esecek ama ana kadro yerini koruyacak gibi görünüyor. Gelelim Beril meselesine. Son bölümde Beril evi basarak Sönmez Hanım'ı kaçırmıştı. Final sahnesinde Sönmez Hanım'ı ittiğini gördük ve hepimizin kafasında aynı soru oluştu. Sönmez Hanım'a bir şey olacak mı? Önceki analizlerimde söylediğim gibi Sönmez Hanım'a bir zarar gelmeyecek.
Ancak Beril'in bu şekilde hikayeden çıkması beni tatmin etmedi. Yani madem karakteri bu kadar dramatik bir sonla gönderecektiniz, neden bölümlerce onun garip davranışlarını, kendi kendine konuşmalarını izledik? Beril'in aslında kendini denize atarak yaşamına son verdiğini göreceğiz. Ama bu durumun hiçbir alt metni, hiçbir dramatik derinliği yok. Oysa senaristler bu karakteri çok daha etkili bir şekilde bağlayabilirlerdi. Mesela benim teorim, Beril'in, Kıvılcım ve Ömer'in geçmişte karıştığı trafik kazasında Hulki ile Beril'in bebeklerini kaybetmiş olmasıydı. Böylece Beril'in intikam motivasyonu daha anlamlı olurdu. Ancak bu şekilde hiçbir yere bağlanmadan hikayeden çıkarılması açıkçası beni hayal kırıklığına uğrattı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Şimdi gelelim Nursema ve Firaz aşkına. Son bölümlerde Firaz'ın sürprizleriyle yüzü gülen Nursema'yı izledik. Pembe'nin kaybının ardından ilk kez Nursema bu kadar mutlu olmuştu. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Firaz'ın Işıl'a teşekkür etmesi Nursema'yı adeta çileden çıkardı. Aslında Firaz'ın bu teşekkürü tamamen nezaketten ibaretti. Ama Nursema'nın geçmiş travmaları bu durumu fazla büyütmesine neden oldu. Yeni bölümde Nursema'nın öfkesinin devam edeceğini ama Firaz'ın sabırlı davranarak onun yanında olmaya devam edeceğini göreceğiz. Firaz bu süreçte hata yapmayacak. Özellikle dizinin bu sezondaki tekrar döngüsüne girmemek için senaristler bu kez farklı bir yol izleyecekler. Nursema ve Firaz'ın ilişkisi daha sağlam temellere oturacak ve ben yakın zamanda Nursema'nın hamile olduğunu öğreneceğimizi düşünüyorum. Böylece aralarındaki bağ daha da güçlenecek. Firaz'ın Nursema'ya söylediği "böyle davranmaya devam edersen bu savaşta yalnız kalacaksın" cümlesi aslında hem ilişkiyi hem de genel olarak dizinin mesajını özetliyor. Dizi sadece aşk hikayeleriyle değil, karakterlerin içsel çatışmalarıyla da seyirciyi kendine bağlıyor. Son olarak genel tabloya bakalım. Artık sezon finaline sadece 4 bölüm kaldı. Geçtiğimiz 2 sezonun finalleri olaylı geçmişti. Bu sezonda bizi yine bol sürprizli bir final bekliyor. Saklanan sırlar, çözülmeyen meseleler, bastırılan duygular teker teker açığa çıkacak. Özellikle Kıvılcım ve Ömer cephesinde eski defterlerin tekrar açılacağını, Abdullah'ın verdiği kararların evin dinamiklerini kökünden değiştireceğini, Nursema ve Firaz ilişkisinin yeni bir boyut kazanacağını söyleyebilirim. Bu bölümle ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Sizce Işıl'ın gerçek yüzü ne zaman ortaya çıkacak? Nursema gerçekten hamile kalacak mı? Beril'in hikayesi sizce tatmin edici bir şekilde bitti mi? Tüm düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum.